Altın Elbiseli adamdayız. Evet. Böyle pazartesi sabahı aniden canlı yayın yapmaya karar verdik. Çünkü çok özel bir konuğumuz var burada. Simon Crafar burada. Welcome. Thank you. Simon Crafar, belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Eski bir yarışçı ve yarışçı kimliği için Yigit Top abimiz burada. Yarışçının Yiğit abisi biliyorsunuz. O bize biraz geçmiş yarışlarından bahsedecek. So, we have a special guest today, Ayşe, and because he was an ex-racer and also now an instructor. Now, first of all, Yigit Top is with us. He is going to talk about your career of racing first. No problem with me. Okay, Simon Crafar, buyurun. Bence ben sana sorayım, sen İngilizce çevir. Hani ben çünkü öyle heyecanlanıyorum şu anda. Çünkü gerçekten bir 500 cc yani Premier Class dediğimiz eski adıyla, yeni adıyla MotoGP oldu 2002'de biliyorsunuz. Öyle bir podyuma çıkmış, yarış kazanmış birisi olmak çok heyecanlı. Biz yolda beraber geldik ve çok fazla konuştuk. Ben biraz kafasını şişirdim. Alışık olduğumuz üzere. Çünkü her zaman böyle bir şansımız olmuyor. O zaman ben önce sana sorayım. Yeni Zelanda'dan geliyor. Ufak ve çok fazla bir motorspor kültürü olmayan bir ülkeden geliyor. Bize oranla daha iyiler ama nasıl yırttı, nasıl geldi bu noktaya, nasıl yaptı bunları, nasıl başardı onu sormak istiyorum önce. Now, first of all, I would like to ask to Mr. Crafar about his racing. How did he achieve where he is now? I mean, because he's coming from a rather smaller country, well, still, although it's much more advanced in motorcycling or motorsports compared to Turkey, how did you achieve where you are today, or how did you achieve your racing career coming from New Zealand? That's a long story, but I'll try to squeeze it up. I feel lucky that I realized what I wanted to do, ride motorcycles since from 10 years old when I first learned to ride. 10 yaşımdan itibaren ne yapmak istediğimi biliyordum. Yani şanslıydım. Çok hani bu işi yapmak için bu kadar çok şey istediğimi hani 10 yaşımda öğrenmiştim. And basically motorcycles completely hooked me, you know. Ve temel olarak motosikletler beni yakaladı. Ben kancaya takıldım bana. O balık gibi yakalanmıştım. Oltaya yakalanmış balık gibi. And I suppose it was 12 months of me going like this to my father. Ben yaklaşık 12 ay boyunca babama gidip böyle çekiştirdim kolunu. That I got my first motorcycle, and ilk motosikletimi aldım. It was a long progression. Uzun bir süreçti. Probably how long? I would say 11 years before I left New Zealand to race internationally. Yaklaşık 11 yıl Yeni Zelanda'dan ayrılmadan evvel yarışlara katılmadan önce. But you started racing in New Zealand, yes? Yes, off-road in the beginning. Yeni Zelanda'da off-road, arazi yarışlarına katılmıştım. How old were you? My first race I was 12. Yeah. 12 yaşındaydım ilk yarışıma katılmak. So it's a bit old then. Yeah. I mean, compared to others. No, basically it's compared to now. I think this was in the 80s, and yeah, there was people starting earlier, but it wasn't important like it is now to start early. Exception, because you know, if you think Max Biaggi started racing at 16 years old, yeah, and he became a legend. So, but at this stage, you know, the young riders, there are some projects like Lorenzo, Pedrosa, Marquez. They're starting like 3 years old. It's a really sorry, did you want to translate? Yes. Now, diyor ki hani 12 yaşında başlamıştım. Biz de dedik ki biraz geç değil mi bu işe başlamak için? Dedik ki aslında 1980'lerde o kadar geç değildi. Çünkü eskiden bugünkü kadar böyle hani kompetitif, böyle rekabetçi ortam değildi. İnsanlar o kadar erken başlamıyordu yarışa. Başlayanlar vardı elbette ama genel kural o değildi. Şimdi mesela Yiğit Hoca da diyor ki Max Biaggi var mesela 16 yaşında adam yarışa başladı. Efsane oldu. Geç de başlayıp da olunan da oluyor. Okay. I think that's a really interesting subject because çok enteresan bir konu aslında bu çünkü because like any sport, her sporda olduğu gibi yes, it's important to start early. Evet, hakikaten erken başlamak önemli. But sport has to come from inside, you know. Spor insanın içinden gelir. And if you're pushed too hard, young, çok fazla zorlarsan kendini çok gençken, çok küçükken. From my experience watching, benim gördüğüm tecrübeye göre, benim edindiğim tecrübeye göre, many of these sports people
burnout early. We call it, erken yaşta kendilerini yakıyor. We call it stoner syndrome. It's one example, you know. But biz ona stoner hastalığı sendromu diyoruz diyor. Çünkü hemen onu anlatalım. Stoner'ın hikayesi şu. Stoner çok erken yaşta Avustralya'daki hayatını bırakıp ailesiyle beraber Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da bir karavanda yaşamaya başlıyorlar. Ve o hayatları onda biraz zorlaşıyor. Çünkü antrenman yapıyor, sürekli piste çıkıyor. Çok ufak yaşta sonra o antrenman bitince geliyor annesine ders çalıştırıyor, sınavlar falan filan derken hayatı bayağı bir zorlaşıyor. Yeah, and because of that he said, okay, enough is enough. So I will stop that. Bu yüzden erken yaşta adam doydum dedi ve bıraktı bu işleri. But one more point about this is bir nokta daha var. Is if you, I feel fortunate that I had a normal job and paid rent, you know. Normal bir işim olması ve böyle hani mirayı onunla ödüyor olmam bu benim için bir avantaj. Before I raced motorcycles. Yarışa başlamadan evvel. So I knew what the real world was, you know. Böylece gerçek dünya ne biliyordum. And without that, you know, you see a lot of the young guys come through and from school they are told that they are wonderful, you know, and they haven't got a real grasp on what's a real life. Yeah, exactly. And it's not easy to finish racing. Öyle olunca da diyor çok küçük yaştan hani okuldayken çocuklara siz mükemmelsiniz, siz harikasınız denince bu çocuklar hiçbir zaman büyüdüklerinde gerçek hayatı öğrenememiş oluyorlar. Okay, perfect. So okay, we can go back to the old days, the 1990s, when you started to race in the World Championship, like 500, we call it the Premier Class. So you also see the paddock atmosphere now. Can you compare the atmosphere now and the old days? Today is a little bit more industrial racing, and the people were more heroic old days. Eskiden daha mı kahramandı insanlar, yarışanlar? You know, the main ingredients that changes it is the professionalism. You know, there's a positive and a negative side of this. You know, değişen önemli faktör profesyonellik. Bunun bir artı yönü var, eksi yönü de var. Yeah, like for example, the more money involved, the more serious it is. Right? I mean, it's fantastic. It's fantastic because of the machinery and the support for the riders. You know, the safety. Destek vesaire her şey. Benim kamera mikrofonum düştü. Okay. Öyle de. Okay. Buyurun. Böyle tamam mı? Tamam. O gidici bu. O gidici o. Evet. Sorry. We had some technical difficulties. So you can keep on. Okay, you can keep on telling us the story. I'll translate it. Okay, and not only the machinery and the support, but when there's more money involved in the sport, then there's also budget for better medical staff to be there, the daha safety. iyi sadece alet, edevat ve insan olması değil, içinde aynı zamanda daha fazla tıbbi personel de olması çok daha önemli. Like Dr. Costa. Yes, for example. Klinik mobili. Yes, fantastic. Yani o Dr. Costa'nın o mobil kliniği, yarışla beraber gezen falan böyle şeylerin olması da çok önemli. And for example, the circuits, they can go right down to the small details to make them more safe, you know, which cost money. Pistlerin çok daha güvenli olması için en ufak detayına kadar inilebiliyor. And but the negative is the more money and more professional it is, the more pressure on riders to do everything correctly, and less personality shows through, you know. Tabii diyor bu kadar profesyonellik ve bu kadar çok para girince işin içine bu sefer de sürücülerin üzerine, pilotların üzerine aşırı bir baskı geliyor. Çünkü çok daha fazla iş yapmaları lazım. Daha az artık karakterlerini belli edebilir hale geliyorlar. Çok daha ciddi iş oluyor bu iş. Okay. That's my feeling on it, yeah. So, another question. I don't have any preparation for because I just want to do an improvisation. Because yesterday we had a very important race, MotoGP at Jerez, and I was a little bit tired about that. Biraz yoruldum orada çalışırken. Öyle yapınca ben şaşırıyorum, kafalara gidiyor. The question is, you have podiums on MotoGP and 500 Premier Class, and also a victory. How do you feel to being on the podium, on the step with the others legends like Wayne Gardner, Wayne Rainey, Kocinski, Schwanz? Because in that day they were your rivals, the very important riders.
To me, Bir Grand Prix'de o zamanlar bir tane de şeyiniz var, podyumunuz var. O zamanlar zafer hatta. Zaferiniz var. Tane var. Evet, zaferiniz var. Nasıl hissetmiştiniz o podyuma çıktığınızda, böyle birinci olmuşsunuz? Bütün o efsanevi sürücüler işte Wayne Gardner'lar, Wayne Rainey, Kuczynski, that was before he's doing, paralyzed. Yeah. He was paralyzed. But my era was doing Crivier, Evet, BRG, Crivier, yeah. Bir sürü o Checa. efsanevi Carlos Checa'lar falan hepsi oradayken siz kendinizi orada tepede gördüğünüzde nasıl hissetmiştiniz? Okay. As you can imagine, I was working towards this all my life, you know. Tahmin edebileceğiniz gibi hayatım boyunca ben buna hazırlanıyordum. Bunun için çalışıyordum. And it was literally a dream come true, you know. Bu benim için tam anlamıyla bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Having said that, it's bunu also söylerken şunu unutmamak lazım. it's also an anticlimax, you know, when Aynı you zamanda hani o zevkin de bir tersliği var. because it's very short-lived, you know. Çok kısa yaşadım. You kind of go. Çok kısa bir an yaşandı. You kind of go, yeah, we did that. Seviniyorsun. And no sooner the debrief with the team, you know, you're talking about the next race and how to do it again, you know. Ve biraz sonra takımla bir debrief, yani bu yarışta neler yaptık, bir sonraki yarışta ne yapacağız, onları konuşuyoruz. And there was a really good moment I'll never forget. Ve hiç unutamayacağım çok güzel bir an vardı. And it was taking a shower after, and I realized that Yarıştan sonra bir duş alıyordum. I had won enough prize money to buy a really nice car. Gerçekten güzel bir araba alacak bir ödül parası aldım diye düşünüyorum. and it's not why we race. Ve aslında bunun için de yarışmıyoruz. It really isn't, because as much as people believe money might motivate you. Yani ne kadar insanlar yarışa aslında para için girildiğine inansa da, genel kanı böyle olsa da, money makes no difference. The lure of money makes no difference to the result a sports person gets, you know. Bir sporcunun yakaladığı sonuçlara hiç o gelen para şey yapmıyor, etki etmiyor. It has to come from inside. O içinden gelmesi lazım. Okay. Evet ustam, istiyorsan sen birazcık motovodudan bahsedin, biraz okuldan bahsedin, MotoGP veyahut da yarışta dediniz. Şimdi uzun uzun yarış konuşup sıkmayalım insanları. Biraz bu pist günlerinden ve verdiği derslerden bahsedelim ki sonra tekrar döneriz yarışlara. If you want, we can go on with motovodu and instructions part, then we'll go back to the old days. Sure. So that will be a bit mixed. Şimdi o zaman bir tane görüntümüz var. Biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, Simon Crafar aynı zamanda eğitim veriyor. Acayip eğitim veriyor hem de. Böyle bir koyuyor gazı, böyle hakikaten ondan ders alan adamların böyle çok daha iyi performans gösterdiğini herkes görüyor. O yüzden de çok önemli bir şahıs. Bu konusu var işin. Şimdi isterseniz bir videosu var. Motovodu kendi okulunun. Onu bir izleyelim. 1,5 dakika, ondan sonra da devam edelim. It could have been growing up in the countryside. It could have been falling in love with my first bike. It could have been my super style. It could have been my persistence, my training, luck, sacrifice. At the top of my game, it could have been the fact that it was all I ever wanted. It wasn't an onboard computer tracking my every movement. It wasn't launch control giving me the perfect start. It wasn't anti-wheelie or ABS. It definitely wasn't traction control. Take the power back. Take control. Take responsibility. Riding shouldn't be about electronics. The limit is yours, and yours only.
Okay, şimdi bir yarım kaldı, bir teknik aksaklık oldu. Malum pazartesi sabahı bütün ekibi toplayıp canlı yayın yapamıyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Simon Crafar yanımızda ve motosiklet eğitiminden bahsediyoruz. Moto Voodoo, kendi okulundan bahsediyorduk. Nasıl olmuş, nasıl geçmiş? So, can we restart it all over again? How did you decide to make the Moto Voodoo? I don't think racers have the patience to teach. Temel olarak bir yarışçının bu sabra sahip olacağını düşünmüyorum diyor. Yani diyor bir şey öğretebilmek için o kadar sabırlı olamazdım. Because as a racer you're so ruthless to try to find how to go faster. Çünkü bir yarışçı olarak bütün acımasızca derdin böyle senin daha hızlı nasıl gideceğini çözmek olmalı. The last thing you want to do is ride slowly and show someone else how to ride a motorcycle. Yani en son isteyeceğin şey daha yavaş gidip birilerine nasıl hızlı gideceğini göstermek olur. Fakat I had fulfilled everything I wanted to do racing wise. Yarış konusunda yapmak istediğim hemen her şeyi zaten yapabileceklerimin tamamını yapmıştım. And I'd had that 5-year break that I was saying to you. Demin de bahsettiğim 5 yıl boyunca bir fermuarını çekmemiştim, deri tulumu. And when I got a call to say, do I want to come and instruct on circuit? Bir pistte eğitim vermek ister misin diye bana telefon geldiğinde. And to me it was a way to get back on motorcycles, and tekrar motora çıkmak için benim için bir fırsattı bu. And I got paid for it. Üzerine de para alacak. It's what I love. Bu çok sevdiğim bir şey, en sevdiğim şey. Ne iş yapıyorsun? Sürüyorum ve para kazanıyorum. What you're doing? I'm riding. Money. But the unexpected pleasure was teaching somebody and watching them improve, and the pleasure they have, it's very rewarding. I didn't expect that. Aslında beklemediğim zevk ise şuydu. Hani birine bir şey öğretmek ve o kişinin daha hızlı gittiğini görmek ve o kişinin daha iyi gittiği için aldığı mutluluktan, hazdan bir para almak. And I realized that I had a ability to explain it, put it into words, how to do it. Bunu nasıl yapılacağını anlatacak bir kabiliyetim de varmış. Buna da şaşırdım. So I ran with this, Ben de bununla gittim. And made the books and films, Moto Voodoo. İşte Moto Voodoo kitaplarını yaptım, Moto Voodoo videolarını yaptım. Bu arada we can buy them, yes, from internet. İnternetten bunları satın alabiliyoruz. Bu arada hemen bir şey söylemek istiyorum ben. Geçen sene Cenk Last year it was Cenk Bieber. Ulaştığı zaman dedi ki Simon'ın videolarını ve kitaplarını Türkçe çevirelim, Türkçe'de satalım ve en azından bir çok Türkçe versiyonu olsun. At least there should be the. Ama işte o proje bir şekilde hani Türkiye'de çok fazla yapılamaz. Acaba hani bunu biz başlasak mı? So maybe somebody else can start us. So basically the books and films are aslında temel olarak kitaplar ve video. Everything I learned the rules of riding fast on circuit. Pistte hızlı sürmenin kurallarıdır. Kendi kendime öğrendiğim. To go faster, safer. Daha hızlı, daha güvenli. But put in words that it's simple to understand, because kelimelere dökünce anlaması çok kolay. I think it has to be simple because basit olmalı bence. There's so many things going on with çok şey yapılıyor that aynı anda. You need simple rules to stick to, not technical. Böyle çok teknik konulara değil de böyle çok basit kurallara odaklanmalı. Yeah, that's it. Okay, so how many students did you have from the last 8 years? Wow. Kaç talebeniz oldu bu yılda? To give you an idea, in 2014'te şöyle bir fikir vermek I did 97 days on circuit. 97 gün pistteydim. And each day I take a maximum of 3 or 4 people to take care of. Her günde en fazla birebir eğitimde 4 kişi, 3 ya da 4 kişi alıyorum. And actually I don't want, so it's a lot of people, but I don't çok adam yani. I don't want to look after more than that many people per day. Bundan daha fazlasıyla ilgilenmek istemiyorum bir günde. Although I could make more money by doing this. Ne kadar bunu yapıp daha fazla para kazanabilecekken I don't want to lose the quality of the one-on-one because o birebir eğitimin kalitesini kaybetmek istemiyorum. That's what gets the result. Çünkü bu sonuçları iyi sonucu getiren bu. That's it, yeah. Okay. Bir şey sorabilir miyim hemen? I have a question to ask. He says, is there any racer on your students, or they're only the street bikers? Talebelerin arasında hiç yarışçı var mı? Someone that you know. Sokak sürücüsü mü? It's an amazing variety of people. Like I have çok çeşit adam geliyor bana. In the same day, those 4 people, it could be a young racer. It's often yarışçı olabilir. A young racer. It can be the fastest guy
in the fast group. Hızlı gruptaki en hızlı adam olabilir. 30-35 years old. 30-35 yaşlarında. And his wife in the slower group. Ve yavaş gruptaki karısı olabilir. This is common, so I have to work with all the different types of people. Çok farklı tipte insanlarla çalışmam gerekebiliyor. And basically they have different requirements, different farklı ihtiyaçları var. And different goals, Farklı hedefleri var. But my goal is to find the key. Ama benim hedefim o anahtarı bulmak. To get them going, to get them to the next level. Sonraki seviyeye çıkartacak anahtarı bulmak. Yeah, I hope that's understandable. Bu herhalde anlaşılabilir. Okay. Who was your worst student? En kötü öğrenciniz kim? You might not give the name, but you might talk about. No, I can give you an example. İsmini vermenize gerek yok ama biraz bahsedebilirsiniz neler yaptığında. Worst type of student. No, en kötü tip öğrenci. That's more what I have in mind. Daha çok benim aklımdaki olan şey. Because you have different. I get different types of people. Çünkü farklı insanlar. And the most pleasure I get is it's not from how fast the student is. En çok aldığım zevk böyle o öğrencinin ne kadar hızlı gittiğiyle değil. It's how much they wanted, they're motivated. Ne kadar motive olduğuyla ilgili. And they have the ability to trust me to do what I'm asking them to do. Ve bana güvenme kabiliyetleri var mı? Benim onlardan istediğim şeyi yapmaları için. And you can imagine it's not easy because it feels dangerous, Kolay olmadığını söyleyebilirim. But these people make the biggest progress. Çünkü bu biraz tehlikeli ama en büyük gelişim bunlar gösteriyor. And the people who trust you. Yes, yeah. Bana tamamen güvenen insanlar. But then on the reverse side, bir de bunun ters tarafı var. It's somebody who comes along and says, "Here's the money, make me go faster." And they don't take anything from inside themselves to reach this. Yürekten bir şeyleri almıyorlar oraya gelmek için. And basically for me it's a nightmare, but benim için bir kabus oluyor. It's an impossible task, İmkansız bir iş. Görev oluyor. So what I'm saying is I can show them istediğim şey şu. In detail what to do. I write in front of them and give them detaylı bir şekilde ne yaptığımı gösteriyorum. With hand signals, when to let go the brake, when to. But ne zaman fren yapmaları gerektiğini, ne zaman gaz açmaları gerektiğini. If I'm going into a corner faster, eğer bir viraja hızlı gidiyorsam, and I release the brake, freni bırakıyorsam, and show them, look, I have no brake, but they stay on the brake until they slow, then there's nothing I can do. O adama hiçbir şey öğretemiyorum. And we can do this all day, but it doesn't get better. This is the nightmare for me because they stay in the same level, But to be honest, it's not common that dürüst olmak gerekirse çok sık olmuyor. It's 1 in 10 or 15 people, 15 öğrencide bir böyle bir zorlayıcı bir adam veya kadın geliyor. Yeah, most people they're there because they want to learn, and they geliyorlar, want and they trust me. Çünkü öğrenmek istiyorlar ve bana güveniyorlar. Yeah. Okay. And who was your best student? Ve en iyi öğrenciniz kim? Actually, there's been a few. Aslında birkaç tane oldu. And it's difficult to choose, but bir tanesini seçmek zor. You know one of them, Bir tanesini sen tanıyorsun. Cenk. Cenk Biber. He's been incredible. İnanılmaz. He came to me. We've got a lot of jokes about this. He came to me. Çok şaka yapıyoruz bu konuda. Incredibly slow. İnanılmaz yavaş. And basically with no experience. Pek tecrübesi de yoktu. Which is fine with me. It's no problem because kesinlikle sorun değil benim için. Olabilir. I'm starting with a blank canvas. Ben de zaten temiz bir sayfayla başlıyorum. But I wouldn't say he's a quick learner. Çabuk öğrendiğini de söyleyebilmem. But he trusts me. Ama bana güvendi. He understands and he applies. Ve uyguluyor. He does what I ask him, Ondan istediğim her şeyi uyguluyor. And over, I would say 3 years, 3 yıl içinde, he went from slow in the slow group, yavaş grubun içindeki yavaş adamdan, to one of the fast guys in the fast group. Hızlı gruptaki en hızlı adam olmaya doğru, hızlılara doğru gitti. And you can imagine how rewarding it is for him and me, Bunun da onun için ve hem onun için hem benim için ne kadar kıymetli olduğunu siz herhalde tahmin edebilirsiniz. And yeah, I've had these guys from many different countries, to do this. Yani Cenk gibi insanların bir sürü farklı ülkeden geldi bana, oldu bunlar. Yeah. Okay, perfect. And what is the cost of tutoring for a day?
It's Peki bu işin maliyeti nedir hocam? basically to spend the day with me. It's £480, you know. So it must be 480 pounds. yeah, to spend the day with me. Benimle bir gün çalışmanın maliyeti 480 pound'tur İngiliz sterlini. Yeah. So I'm not sure what that is, but Evet. it's not cheap. But Ucuz değil, evet. to me trying to justify it, it's Bunu şimdi doğrulamaya çalışacağım. No, but- Hakkaniyeti göstermeye çalışacağım. you can imagine I have to pay my running costs, but Tahmin edebilirsiniz ki benim de bir More- işletme maliyetim var. more importantly, it's a decision Daha I've made not to take on more people, and the only way to make it work Daha is fazla small amount of öğrenci people. almamak için yapmam gereken şey buydu zaten. Yani küçük bir grupla Yeah, small group and quality one-on-one. kaliteli birebir eğitim için. And if I change this, Eğer bunu değiştirirsem I lose the ability to make them go faster. o zaman onların daha hızlı gitme And- kabiliyetimi kaybetmiş olacağım. Then I'll be a school O zaman with bir a okula high volume dönüşeceğim, like böyle büyük everybody hacimli, else, you know? herkes gibi bir okula dönüşeceğim. And ben. I Şey don't gibi, wanna do hava this. sınıfı müdür gibi olacak o zaman. Evet. İşte burası işletme, nasıl dönecek burası? Mahmut Hoca diyor ya. Like CSS. Yeah. Ben But like most schools, you know, it's There are lots of schools apparently. Corning School, California Bike School, there's a plenty of few schools. Yeah. And lots and lots of schools. Başka bir sürü okul var bu arada. But not so much people that give one-on-one tutoring like you. That's it. As an ex-Grand Prix racer. I tried. It's something I tried to specialize in, you know, and I don't want to make it. Bu benim odaklanmak istediğim, hani konusunda uzmanlaşmak istediğim bir konu. Ya ben de dedim ki hani sizin gibi böyle Grand Prix yarışçısı olup da eğitim veren pek okul yok tabii ki. Pek yok. Okay. And what would you like to tell to our audience, who are mostly young and who are mostly would like to ride a sports bike one day? What would you like to give them as a message? Can we start From with your the wisdom. 600cc? I think. Ne Well, söylemek this is. istersiniz bizim genç izleyicilerimize, özellikle böyle spor motor sürmek için motive olmuş genç izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? I mean, I have to. You've really touched on something important here Önemli bir because şeye dokundu şu an. at 17 years old, I had an 1100cc street bike and riding on the 17 road. yaşımdayken 1100'lük yarış motorum var, sokak motorum vardı diyor. And I think I Was own. a ZZR 1100? GSX 1100. Yeah, old Suzuki. Yeah, 81. Blue model. white. Old. No, before the GSX. Old. GSX'lardan da önceki o böyle kavanoz gibi olanlardan. Old bike. It was cheap. I was young, you know. But the thing is, I think that with the guys I rode with, and Beraber sürdüğüm insanlarla. düşünüyorum it's so dangerous. O kadar tehlikeli ki. I think I only survived this period because of my experience on off-road from very young, you know. Çok küçük yaştan arazi yarışçısı olduğum için hayatta kalmayı başardım o zamanlarda. Sanırım benim düşündüğüm bu. Because it's very easy to. O sheer luck. There was some luck involved, Tabii sure. ki biraz da şans var. Hani şans değil mi? But- Sırf şans değil mi? Evet, biraz da şans var. But I think the important thing is Ama önemli konu. we get on sport bike and it's not difficult to go fast. Bir yarış motoruna biniyoruz ve hani hızlı gitmek zor değil. And as everyone knows riding on the street, the Sokakta danger sürerken- is the other traffic coming, you know. Trafiğin And- tehlikeleri ortada. And it's easy to blame the other traffic, but they Trafiği don't suçlamak kolay they don't ama- realize we're going twice the speed limit, you know. Ama farkında olmadığımız şey genelde hız limitinin 2 katında And gittiğimiz. I mean, and you really, I mean, my message on that part is, Benim bu konudaki mesajım if you want to really go fast, gerçekten you have to do it where there's no traffic, you know. trafiğin olmadığı yerde yapmanız. And I don't want to sound like a boring father, you know. Böyle Like sıkıcı bir baba gibi I just, duyulmak istemem. Yani sesim böyle gelsin istemem ama it's just I've lost some friends, you know, doing this, and arkadaşlarımı kaybettim. and seen it, witnessed it, Buna and şahit oldum onların ölümüne. yeah, it's basically once you ride on the circuit, Bir kere pistte sürdükten sonra you know, it is impossible to reach this level of the speed you can go on the circuit on the road. It's impossible, you know? yani pistte yakaladığın sürati yakalama sokakta imkansız diyor. Kesinlikle. It is. So if you get the chance, you Eğer know, şansınız varsa, go imkanınız to a varsa, track day bir pist gününe gidin. with
track tires, you know, pist lastikleriyle. you'll have the best experience you've ever had on a motorcycle. Hayatınızdaki bir motosiklet üstünde yaşayacağınız en güzel tecrübeyi yaşamış Yeah, olacaksınız. it's truly wonderful. Like, İnanılmaz güzeldi. Okay, thank you very much. So, let's go back to a bit of racing then. Good old days. Biraz da geçmiş günlere gidelim, böyle yarış günlerine. Okay. Grand Prix and then Superbike. Buyurun. I have a question. So, one of your friends who's supporting you in your starting days, he was working on a repair shop. He was an ordinary. Together with me. Yeah. And now he's working in Valentino Rossi. He's one of the chief mechanics of Valentino Rossi. How do you feel when you see him on the television on the paddock of Valentino Rossi? Or when you're talking, what was it? It was Brent? I mean, Brent, yeah. Brent Phillips? Brent Stevens, yeah. Brent is one of Valentino's mechanics that take his bike. Onu açıklayayım. Bayağı ilk yarışa başladıkları zaman o normal bir motosiklet dükkanında tamirci olarak başlamış ve Simon'a servise gidiyordu. Ondan sonra onunla beraber kariyerini geliştirdi. Simon yarıştı, ona destek oldu ve yarış mekanikeri oldu. Şimdi Rossi'nin garajında. Valentino Rossi'nin mekanikeri oldu. He made a career out of it. Well, ondan kariyer yapmış bu işten. Evet. When I was, I told you I worked before I raced professionally. And yarışmadan evvel çalıştığımı söylemiştim yani profesyonel olarak yarışmadan. When I got my first job and I carried my toolbox and put it on the bench in a motorcycle shop, you know. Motosiklet tamir dükkanında. I was 15 and the guy on the bench next to me was 18. Yanındaki tezgahtaki adam 18 yaşındaydı. And we made good friends. İyi arkadaş olduk. We ended up being flatmates, like living in the ev same arkadaşı house. olduk. He was together with my sister for 4 years. Kız kardeşim de çıktı 4 yıl. And yanı vurmadı. When I came, you didn't shot him anyway. No, he's a good friend. I was hoping they'd get married, you know. Evlenmelerini umardım. İyi arkadaşımdı. He basically, when I made it to World Championship, dünya şampiyonasına doğru gittiğimde, say 7 years later, ondan 7 sene oldu. One of the teams I worked in was one mechanic short. Bir çalıştığım takımlarda bir tane mekanikerimiz eksikti. And when I pointed this out to them, bunlara o arkadaşı gösterdiğimde, they said, "Yeah, we know, but all of the good guys are gone because the season has started." You know? Sezon başladı için en iyi adamlar gitti. Pardon, yanlış anlamışım. En iyi adamlar gitti, sezon başladı çünkü. So I said, "I know someone." Ama birini tanıyorum demiş o da. And we bluffed it, you know. He had no experience in racing. Biz de bluff yaptık. Hiç yarışta tecrübesi yoktu ama. But I knew he could do the job we wanted. Ama yapabileceğini biliyordum bu işi. And so that's how he got his first job. He worked ilk işine girdi. In World Championship. He worked for me for 95, 96, 97. 95, 96, 97'de de benim için çalıştı. Benim takımımda mekaniker olarak. This is in factory teams, like. Ve fabrika takımıydı yani. İyi takım, kuvvetli takım. And after those 3 years, he had to go home to save his marriage. 3 yıl sonra evine geri dönüp evliliğini kurtarması gerekiyordu. Which he didn't manage to do. Ki onu da beceremedi. Then he came back and geri geldi. And he didn't have a job with me because someone had taken that place. Çünkü you know? benimle de artık çalışamıyordu çünkü onun yerine başkasını almıştık takıma. But a group of us found him a spot. Ama bizim arkadaş grubunda ona bir yer bulduk. With MotoGP team, it was 500 Grand Prix back then. Grand Prix 500 cc Grand Prix takımlarından. It was with Carlos Checa at Yamaha. Carlos Checa takımındaydı. The red one. And so when when Valentino came to Yamaha, Yamaha'ya Valentino Rossi geldiğinde, they liked Brent also. He's a good guy and he was already there. Onlar da sevdiler. They were one mechanic short and they took him. Onların da bir mekanikeri eksikti ve Brent'i aldılar. He's been with Valentino ever since. O günden beri hep Valentino Rossi. Nereden nereye değil mi? From where to where? Yeah. So you made a real impact on his career. Adamın kariyerinde ciddi bir etkiniz olmuş. It's how life works, no? Hayat böyle bir şey işte. Okay. And I think we are running short of time because we have to go to the airport. Evet, Simon Crafar'ı uçağa yetiştirmemiz lazım. Havaalanına yetiştirmemiz lazım. I have 2 questions. One is very important for us. Yeah, I know we are following World Superbike, World Supersport, also MotoGP on all other series when you have time. And I believe you watched last
2 weeks or 3 weeks before the Assen race at World Spurs. 3 hafta evvel Assen yarışı And vardı. there's some incident between Gilles Cluzel and Kenan Sofuoğlu. Cluzel ile Kenan Sofuoğlu arasında bir sıkıntı oldu. As a rider and as a racer, Bir yarışçı olarak, bir sürücü olarak bunu nasıl görüyorsun? How do you see that attack of Jules and the response of Kenan? Jules'ün hareketini ve Kenan'ın cevabını nasıl görüyorsun? If it's okay with you, I'd like to step back and explain a little. Sizin için uygunsa bir iki adım geri gideceğim ve konuyu birazcık öyle anlatacağım. I used to, until this 2 years ago, 2 yıl kadar önceye kadar. I worked in their race paddock. Ben de yarış paddoğunda çalışıyordum. As a spotter, you know, you watch. Gözlemci olarak. I was paid by one of the teams to watch their riders. Bir takım tarafından kendi yarışçısını izlemem için para ödenmişti. And then come back to the team debrief. Ondan sonra da takımın debriefine geliyordum. To explain what I've seen, what the other guys are doing. Gördüğümü anlatmam için diğer adamlar ne yapıyordu? And what our riders are doing to try and help our riders. Onların daha iyi olması için. And so I watch a lot. And bunun yüzden çok seyrediyorum. I don't know Kenan well. I've met him a few times. Birkaç kere gördüm. But one thing I know about him is he's dedicated, very dedicated. Tek bildiğim şey onun ne kadar bu işe kendini adadığı. Which I respect a lot, you know. Buna da çok saygı duyuyorum. And he, the reason I say this is because he doesn't waste a lap of qualifying or practice. Adam, bunu söylememin sebebi de şu. Ne antrenmanın ne de böyle seeding turlarında, sıralama turlarında bir tur kaçırmıyor. And then I know Jules very well because he's my neighbor. Jules'u da çok iyi biliyorum çünkü o benim komşum. And of course we've become friends, you know. Tabii ki arkadaş olduk. So these are two extremely dedicated professional guys, you know. İki tane kendini aşırı bu işe adamış, kendini bu işe vermiş ve profesyonel insanlar. And I know what this feels like. The race result is the most important thing in your life, you know, when you're out there. Bu oraya çıktığınız zaman en önemli şey yarışın sonucudur. But what I saw in this incident ve o olayda gördüğüm benim Assen'de is two guys doing what they have to do, you know. İki kişi yapması gereken şeyi yapıyor. Yeah, there was nothing too bad in the. Orada kötüsü iyisi böyle bir şey yoktu. Yapılması gerekeni yapıyorlardı. And I'm the first one to complain if it's dangerous, you know. Like ve eğer bu iş bu yapılan şey tehlikeliyse şikayet edecek bu konuda ilk kişi benimdir. O atak ve o cevap da. It was just hard racing, you know. Like. Bu yani gerçekten hızlı, sert bir şekilde yarış ortamıydı. Okay, I have a question before you go. Which was the best team, bike and year in racing, and also without racing in the street? Whichever was your best bike that you owned, that you loved most? The one I'll never forget was. Hiç unutamayacağım motorum. Because I was so young, it made a big impression on me. Çok gençtim, çok tecrübesizdim ve beni çok etkilemişti. It was in that motorcycle shop, 15 years old, working with Brent. Brent'le çalışırken motosiklet dükkanında. And the 1985 GSXR 750 came out, you know. 1985 GSXR 750 çıkmıştı. And I remember the first superbike. I remember seeing this bike. It was, you know, it was a demonstration bike going around all the dealers. Demo motoru böyle bütün dükkanlarda. It had no electrics, so we couldn't ride it. Elektrikleri yoktu, çalışmıyordu. And I spent my morning tea, you say, or sabah smoker time, sabah çayımı, sigaramı. And just staring at it, going like. Bakarak geçiriyorum. Onu izliyordum. And I remember one of the older mechanics said to me, "Stop dreaming, you'll never have one of those." You know? Eski oradaki yaşlı mekanikerlerden biri de demiş, hiç hayalini kurma, nasılsa hiçbir zaman alamayacaksın. I was so mad. O kadar sinirlenmiştim. I went out to the workshop and I wrote on my workshop wall where he couldn't see. And within 2 years, I have one of them. You know. And I did. Duvarıma onu göremeyeceği bir yere, atölyeye yazdım böyle. 2 yıl içinde bundan bir tane alacağım ve aldım. And I did, yeah. So and I got to race it. Ve onunla yarıştım. And probably the second one that is so ve tabii ki precious in my memories. Çok kıymetli olan anılarımda is the 500 Yamaha that I raced. 500 cc'lik Yamaha. The YZR. Yeah, because it was truly a dream come true to race that. Bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Yeah, it was something else. I mean, başka bir şeydi. Everything is handmade on the thing. It's made from. El yapımı.
üzerinde. special materials, the whole thing. Çok özel. And worth literally millions. Gerçekten hani milyonlar dolar. And I And got no to have traction controller. 2 of them there with my name on, you know. Üzerinde adım vardı ve 2 tane birden vardı. And if we can go back and remember that I used to look at these bikes, you know, from the center page of a magazine and put on the wall. Derginin orta sayfasından böyle çıkan posteri böyle duvara yapıştırdım. Orada bakardım bu motorlara. And my dream was to race one of those. Ve onlardan biriyle yarışmak. Me or my father doesn't have to pay, you know. Ve babamın veya benim bunun parası. And I didn't realize when I got to race one, they paid me. You know? Ve o sırada anladım ki yani bununla yarışmam için bana para verdiler. Üzerine ben para vermedim de onlar bana para verdi. So what a memory that year, you know. Evet, bu hiç unutamayacağım anı. Benim son bir sorum daha var gitmeden önce. Çok önemli bir soru. Last question, because it's very important to show the mentality of the teams or the team boss on MotoGP or the motorcycle racing paddocks. I remember the old days. Takım yöneticilerinin mantalitesini, fikrini anlatmak için bu çok önemli. Bunu And anlatmamız lazım. how they look to the riders, how they look to the job. And I know you were, I think it was a Yamaha team or yeah, it was Yamaha team. Yamaha takımındaydınız You o zaman. had one brand of tire and you were very happy with the tire. Bir lastik And the markasıyla next year they changed the tires. They changed to another brand. They başka made bir markaya another geçtiler agreement lastik. another contract with the new sponsor. Başka But bir you weren't sponsorla happy. anlaşma yaptınız. Ama siz And you memnun asked değildiniz to the bundan. team boss to Takım go back to the patronuna old öbür lastiğe tires gitmeniz- if you have a chance. Gitmek And istediğinizi söylediniz. you get an answer that when you told me, it shocked me. The Ama answer. korkunç Can bir you tell cevap us the aldınız. story? Siz beni şok etmişti bu cevap. Basically, the bike I was just telling you about. Aslında bu anlattığım motor zaten. YZR. Like I said, it was a dream come true. Benim için rüya I gerçekleşmişti. went in as a rookie that year, like Tecrübesiz bir çaylak olarak başlamıştım. and I managed to get 3 podiums and one of them a win. You know, 3 kere podyuma çıkmıştım. Birinde de birinci olmuştum. in the big class at Grand Prix, like Grand Prix Lorenzo büyük did on the weekend. You imagine how big that is in your first year, you know. Lorenzo'nun hafta sonu yaptığı gibi. And so basically, the team were kissing my butt, you know. Like, Aslında temel olarak aslında takım da benim biraz totomu öpüyordu yani. and I think, wow, they love me, you know. Herkes bana bayılıyor falan havasına girmiştim. And then, how long later? Like back to Phillip Island to test Phillip Island'da, with the different tires. Başka lastik. I was on the Dunlops. Dunlop'la gittiğimden 1 saniye daha yavaştım. Gittiğim her pistte denemede. 1 second is Worlds apart. yeah. Bir It's saniyede the difference. dünyalar değişir yani. Bir saniye demiş. 1 second in one lap in a race it means 23 to 24 seconds. It's Yani bir first yarışta- to When the first bir rider turda- finished the race, Bir turda 1 saniye, bir yarış 23 tur olduğuna göre 23 saniye demek toplamda çok büyük fark diyor Yiğit abi de. so I've gone from in the front group to way back, you know. Yani And of bir anda course, en ön gruptan bayağı gerilere düşmüştüm. and I tried to change, my style to suit these tires, but Bu lastiklere uyum sağlamak için stilimi I değiştirmeye must have çalıştım. been too set in my way, like I couldn't change. Ama değiştiremiyordum. Çok fazla bu işe girmiştim, bu kalıba girmiştim. And so I said to the team manager, like, Önce takım yöneticisine dedim ki can we change back, tekrar eski lastiklere dönebilir miyiz? because knowing that we can run at the front, everything else is Yani the same. her şey aynıydı. Önde gidebiliyorduk öbür lastiklerle. And his answer was, Ve bana cevabı, Simon, it's easier to change the rider than the tires. Simon, lastikleri değiştirmekten yarışçıyı değiştirip sürücüyü değiştirmek daha kolay. And honestly, when you worked from 10 years old really Dürüst olmak gerekirse 10 yaşından itibaren o işe gelmek için çalıştınca 29, something like that. 29 yaşında falandım. Without trying to sound dramatic, Böyle çok dramatik gelmek istemem kulağa ama it broke my heart, biraz kırdı beni yani bu cevap. I was like, something changed. I thought, Birden bir şey değişti. this is not the most important thing in my life anymore, Demek ki artık bu benim için hayatımdaki en önemli şey değil artık. Yeah, it just, you know what I mean. It's just one of those experiences that, and
Sorry, some music there. These are the political elections. Ah, right, They are right. cheering to rob people. Great. Hey, but you know, life is up and down. You know, Hayat the way iniş çıkışlıdır yani, biliyorsunuz. the way I have to look at it is Ona bakmam gerekiyor. as disappointed as I am that I couldn't continue this Biraz run. hayal kırıklığına uğramış olabilirdim ama buna Is devam that- etmem gerekiyordu hayatıma. I feel so lucky that my dream of riding those bikes came true. You know, Yani, yani kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki bu hayalini kurduğum şeyi yapmıştım, sürmek and istediğim. it doesn't for many riders. You know. Birçok sürücü için bu gerçekleşmiyor. Yeah, So most how of can us. I complain? You know, how can I Yeah. complain? Nasıl şikayet edebilirim ki? Yeah. Okay. Okay then. So you think that it was a right decision? What The- to? No, the answer was right from his standpoint. You know, no. It's really, Dolayısıyla really. takım yöneticisinin duruşu, yani bu cevabı sizce doğru muydu yani? Doğru bir şey mi yaptı? It's very disappointing. But Biraz hayal kırıklığını... now I'm older. I look at Ama şimdi daha that yaşlıyım. this guy was under a lot of pressure Bu adam normal bir baskının altında. o from adam. sponsors who'd paid a lot of money to the team. O takıma bir to sürü get the para ödemiş, result. o iyi sonuç almak için iyi para ödemiş sponsorların baskısı altındaydı. And he was probably telling the truth. It was easier to break a Büyük contract ihtimalle with me gerçeği söylüyordu yani. Benle kontratını bozması than it was with the tire manufacturer. You know? lastik üreticisiyle sponsorluğu bozmasından daha kolaydı. But it's still disappointing. Genelde hayal kırıklığı. And oldu. also the worst part of the job, Bu işin en you kötü know tarafı. that with the Dunlop, Dunlop'la. you can ride well. And It with was Michelin, everything else was the same. Yeah. the performance is not good. But in Michelin'le aynı front performans of alamamış. camera, when they Kameranın ask you önünde size a question sordukları about the zaman tires, you You have can't to say bir it. şey Yeah, söyleyeyim. yeah, Bir yeah. şey That is hard. and the worst part It's of the dead right. Say, Yeah. oh yeah, we are very happy with our tires. Yeah. Oh, We're working. very We're good. working, and Yeah, that's still improving. Müslüm Baba'ya bağladınız ondan sonra. Evet. Okay. And what was your worst motorcycle? En kötü motosikletiniz hangisiydi? Either the one that you owned, or maybe you raced with. The worst one. you know, A pile of shit. Pile of junk. Yeah, I'd have one. Yeah, I was going to Var say. mı böyle bir motor? I was going to say no, I don't have one Yok, because I don't have any bad memories of bikes. I love bikes. Kötü anım yok çünkü. Motorlara bayılırım. There was it was riding in Japan early in my career, and Kariyerimin başında. it was a old, like 2-year-old superbike, a 2 Bimota, yaşında bir motor superbike'tı. and maybe Bimotas are great, but this one was Motorlar iyidir ama. terrible. The company is closed down. Oh right, okay, so The we don't. company has defunct. Okay, well this bike, Bu arada bir motor battı tabii biliyorsun. this Yani bike, batıya çıkıyor öyle bir şey this var. bike, it didn't want to run, you know. And when you Yürümek want to istemiyor. race, Was it an HB or SB? I mean, Suzuki bir motor, Honda bir motor. it was Yamaha powered engine, So but it had a YB. yeah, YB. yeah, and it had very early fuel injection. İlk enjeksiyon denemelerinden. Yeah, which they were the only ones running injection, so it was a new, Enjeksiyon deneyen onlardı. but it just wouldn't run, you Ama know. bir türlü çalışmıyordu. And there's nothing more disappointing when you're a racer and you just want to get out there, show what you can do. Daha büyük hayal kırıklığına uğratacak bir şey olmaz adamın. And the bike won't Yarışa go. gitmek için bilenmişin çıkıyorsun. So I Ama couldn't. motor gitmiyor. You can imagine, I hated it. Ya tabii nefret ettiğimi tahmin edebilirsiniz. Okay. Any questions? I have a lot of questions. I have a lot of things to ask to Simon, but you know we are short of time, and just I want a promise from Simon. Next time you come to Turkey, we will have a longer program. Also for my program, but you are here, Barkin's host, a guest. And this is not my show here. This is Barkin's show. And No, I'm come on. side, It's all our side and I just want Hepimizin to şovu bu promise sonuçta. to make a special program all about MotoGP, all about racing, and But all about British hardcore Superbike. racing, British Superbike, World Superbike, World Super Sport, Yeah, everything. yeah, So yep. next time, when will we? I've raced in all of those classes. Yeah. And when is your next visit to Turkey? Ne zaman Türkiye'ye tekrar geliyorsunuz? Biz de bunlardan bol bol bahsedelim. Sizin yarış kariyerinizden, işte bu World Superbike'dan, British Superbike'dan, Grand Prix'den her şeyden. It will be hardcore. Sırf yarış motorcycle konuşalım. racing. Sırf yarış conversations. konuşabileceğimiz bir muhabbet olsun. Ne zaman geliyorsunuz tekrar? I'm hoping to bring my family back in summer.
Yazın probably in ailemle July. gelmeyi planlıyorum buraya. And because I want them to experience your incredible food and sickness. İnanılmaz yemeklerinizin onlar da tadına baksın istiyorum. And thank you for having me along. You know, like Burada beni davet ettiğiniz için and I hope teşekkür it's been entertaining. You know, Yeah, of course. But umarım eğlenceli olmuştur. Of course it's been entertaining. It's really interesting for us. And also finding out another school tutored one-on-one by you yourself. Thanks. Bu arada bizim için tabii ki şu çok daha önemli. Bir başka okul bulduk, keşfettik. Motowood'u Simon Crafar birebir eğitim veriyor. Böyle kişisel, personel böyle geliyorsun karşılıklı sana eğitim veriyor. Müthiş. And the cost, about the cost of the school. Let's clear it out. Şimdi bu okulun maliyetleri ilgili bunu netleştirelim. Şimdi, now, we have to pay you plus the track. Yes, track time. If you come here, if we go to Almeria, yeah, what are the costs for a Turkish guy? Almeria'ya gidersek bir Türk için maliyetler nedir? If we rent the bike from there or from you, if you can find. Motoru da oradan kiralarsak ya da sizden kiralarsak. It's around 300 a day to have a 300 bike. euros. Yes, a day. Euro günlük. To have a bike with everything. Her with şeyiyle bir motosiklet. Tires, lastiği, stands, standı, warmers, her bir şeyi. ready to go, like track prepared with brakes and. İşte hazır, işte frenler, her bir şeyi. And the latest model. En son model. Then track time, it's about pist zamanı yaklaşık. I would say it's around 400 something for 3 or 4 days. 3-4 günlüğü 400 euro civarı olması lazım. Yeah. 3 or 4 days, only 400 euro. Yeah, around 400. Say it's 460. No, 460 or 470. Yeah, something like this for 3 or 4 days. 3-4 gün boyunca piste giriyorsun. Depending on the company. There's their own sessions or like 20 minutes or from the morning or the evening. For this you get 6 20-minute sessions per day. Günde 6 tane 20 dakikalık seansın oluyor pistte. Yani her gün için. Yani işte 4 saatte defalarca çıkıyorsun. Yani günde 2 saat ne demek bu? Ama tabii 20 dakikanın sonunda ben 3. seansta bitmiş oluyorum mesela. Yeah. But in the third session I'm already dead because it doesn't count. You know what I noticed though? The first day ama fark ettim şöyle bir şey var. You're really tired. Çok yorgun mentally and physically. Hem kafa olarak hem vücut olarak. You get tired quickly. Çabuk yorulursun. But for some reason we adjust quickly. The second day gets easier. Kendimizi adapte ediyoruz ve daha iyi. It is the same for me. I feel the same. Benim için de aynı şey geçer. I don't know why, but bilmiyorum ama böyle. It's maybe that I don't understand why, but sebebini anlamıyorum ama böyle. The second morning is great because ikinci sabah çok güzel uyanıyorsun. You know where you're going, you know your bike, and you're fresh, you know. Tazesin. Of course, in the afternoon you start fading again. And then öğleden sonra it's a repeat of this. Tekrar olur normal. Yeah. Okay. Now I think we're running out of time because we have to make to the airport. Yeah. Evet, havaalanına yetişmesi lazım Simon Crafar'ın. Çok teşekkür ediyoruz. We thank you a lot. My pleasure, really. Thank you very much. Thanks for having me along. Arkadaşlar, eğitim düşünüyorsanız Motowood'u diye bir okul var. If you would think about instruction, special instruction, we have the Motowood'u with Simon Crafar himself. It's the website. Yes. O da internet sitesi. Bizzat eğitim veriyor. Gidin katılın. Yani imkanınız varsa bir de oradan bir tadına bakın. Belki de bayılacaksınız, işi çözeceksiniz. Belki çoğunlukla hepimizin takıldığı bir şeyler vardır. Siz de takıldığınız bir şeyleri çözersiniz. Maybe the points that you are having most problems with the turns on track, you can solve them with Mr. Crafar, probably. Thank you very much. Thanks for having me. Yiğit abi. Thank you. And Yiğit abiye de çok teşekkür ediyoruz. Bütün işi o organize etti. He is the one who organized all this. Thank you very much. Çok teşekkürler Yiğit abi. Sağ olun. Görüşmek üzere.